Devlet-i Aliye, Kanuni Sultan Süleyman döneminde karada olduğu gibi denizde de düşmandan üstündü. Osmanlı donanması Akdeniz'de Avrupa'ya korku salıyordu. 1538'de Preveze'de aldıkları yenilge ve 1541'de İmparator Şarken'in felaketle sonuçlanan Cezayir saldırısının ardından İspanya ve Venedik Osmanlı Devleti'ne karşı birleşti. Piyale Paşa'nın Balear Adalarına saldırılar düzenlemesi ve Turgut Reis'le beraber İspanya seferine çıkması Avrupa'yı korkuttu. İspanya, Papalık Devleti, Malta, Ceneviz, Venedik ve Savonya Dukalığı'nın birleşmesiyle Giovanni Andreodorio komutasında 150 parça gemi ve 30.000 askerden oluşan filo hazırlandı. Haçlı ordusunun öncelikli planı Tunus açıklarında yer alan stratejik konuma sahip Cerba Adası'nı ele geçirmek ve ardından Trablusgarp'a saldırmaktı. Cerba Adası 514 km² yüzölçümü ile Mağrip Karasuları'nın en büyük adasıdır. En yüksek noktası 55 metredir. Adada Akdeniz iklimi görülür. Balıkçılık, tarım ve battaniyecilikle geçim sağlanır. Hurma, zeytin, portakal üretimi yapılır. Cerba Adası 667 yılında İslam orduları tarafından fethedilmiştir. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin nüfuzu altına girmiştir. Cerba Adası stratejik konumundan dolayı tarih boyunca önemini korumuştur. Haçlı filosu önce Malta'ya uğradı. Burada 2 ay mahsur kalan filo 2000 kayıp verdi. Ardından da Trablusgarp'a hareket ederek Cerba Adası'na asker çıkardılar. Bu sırada Akdeniz'deki hareketlenmeyi gören Trablusgarp Sancakbeyi Turgut Reis, Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'a durumu bildirdi. Basra Körfezi'nde Portekizlerle mücadele eden Osmanlı Devleti, Akdeniz'de olanlar üzerine hazırlıklara başladı. Kanuni Sultan Süleyman, Kaptanı Derya Piyale Paşa'ya Akdeniz'e açılmasını emretti. Gerekli hazırlıklar kısa sürede tamamlanarak 100 savaş gemisiyle Osmanlı donanması harekete geçti. Donanmaya Mora'da Midilli Sancakbeyi Kurdoğlu Mustafa Reis ve Rodos Sancakbeyi Kurdoğlu Ahmet Reis de katıldı. ...11 Mayıs 1560'da Osmanlı donanmasının Cerba Adası'na ulaşması Haçlı birlikleri arasında panik ve şaşkınlık oluşturdu. Çünkü Osmanlı donanmasının ancak yaza doğru sefere çıkabileceği ve bu sürede Trablusgarp'ın ele geçirilebileceği düşünülüyordu. 7 Mayıs 1560'da Malta'ya ulaşan Osmanlı donanması Malta Adası'na saldırılar düzenledi. Piyale Paşa, Turgut Reis'ten aldığı istihbarat sonucu Haçlı filosunun Cerba Adası'nda olduğu ve Trablusgarp'a saldırmak için beklediğini öğrendi. Bunun üzerine hızla Cerba Adası'na yelken açıldı. ...14 Mayıs 1560 tarihinde Osmanlı ve Haçlı gemileri karşılaştı. Osmanlı donanması Preveze'de uygulanan hilal şeklinde savaş düzenine girdi. Merkezde Piyale Paşa, sağ kanatta Kurdoğlu Ahmet Reis, sol kanatta Kurdoğlu Mustafa Reis ve geride Seydi Ali Reis bulunuyordu. Osmanlı donanmasını Barbaros Hayrettin Paşa'nın ustalığında yetişmiş denizciler oluşturuyordu. Haçlı filosu ise düz hatta dizildi. Merkezde Giovanni Andreodorio, sağ kanatta İspanyol filosu, sol kanatta Venedik filosu ve dizilişin arkasında ise Papalık ve Savolonya filoları bulunuyordu. Top atışlarıyla savaş başladı. Osmanlı donanması kanatlardan ayrılarak iki yana açıldı. Osmanlı topçusunun isabetli atışlarıyla Haçlı filosunda bozgun belirtileri oluştu.
Bunun üzerine Piyale Paşa düşmanın üzerine gidilmesini söyledi. Bu manevradan sonra Haçlı filosu gemileri ikiye ayrılarak bir grup açık denizde yönelirken diğer grup da kıyıya yöneldi. Bunun üzerine Piyale Paşa açık denizde yönelen grubun üzerine giderken Kurdoğlu Mustafa Reis karaya doğru ilerledi. Piyale Paşa açık denizde Haçlı filosuna büyük bir darbe vurdu. Dione Andrea filosunu yakalayıp rampa etti. Ancak Andrea Doria küçük bir sandalla gemiden kaçtı. Bu sırada Kurdoğlu Mustafa Reis karaya oturan Haçlı gemilerine saldırarak Haçlılara büyük kayıp verdirdi. Deniz Savaşı Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Kaynaklarda bu bozgunda Haçlı filosundan 70 geminin batırıldığı, 20 geminin ele geçirildiği geçmektedir. Deniz Savaşı'nın ardından savaşın seyri Osmanlı ordusunun lehine geçmişti. Savaşı kaybeden Haçlı askerleri Cerba Kalesi'ne sığındı. Bunun üzerine Osmanlı ordusu Cerba Adası'na çıkarak Cerba Kalesi'ni kuşattı. Cerba Kalesi, karadan Turgut Reis'in kuvvetleri, denizden de donanma tarafından muhasara edildi. Turgut Reis, kaçan Haçlı gemilerine büyük zayiat verdirerek esirler aldı. 2 ay kadar süren kuşatmadan sonra İspanyol, Malta, Alman ve İtalyan askerlerin müdafaa ettiği kale 30 Temmuz 1560 tarihinde fethedildi. Fethin ardından Cerba Adası, kalesi tamir edilerek Trablusgarp Beylerbeyliğine bağlandı. Piyale Paşa, ganimetlerle birlikte İstanbul'a dönerek Cerba zaferini payitahta muştuladı. Akdeniz'de Preveze Deniz Savaşı ile başlayan Osmanlı gücü, Cerba Deniz Savaşı'nın kazanılmasıyla pençinlendi. Avrupa devletleri tarafından kurulan Haçlı ordusu büyük bir bozguna uğradı. Osmanlı Devleti Akdeniz'de en büyük donanma gücü oldu.